Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi çok şık bir fincan ve bardak sunumlu anlatımını yapacağım. Gayet görüntüsü çok şık ve güzel, yapımı da çok kolay bir altlık olacak. Hemen başlayalım. Şöyle daha net görünsün diye üzerine fincan koymadan burada dursun. Renklerimi 4 renk kullanarak yaptım. İpimi taban rengini şöyle kırık çok açık bir krem rengi kullandım. Yapmak için siz dilediğiniz renklerde tercih edebilirsiniz. Hemen tığımda 2 numara 1,75 milim tığ kullanıyorum. Örmeye başlıyoruz. Sihirli bir halka yapıyorum. İlk etapta 2 zincir çekerek içerisine 14 adet ikili trabzan, normal yani 14 adet trabzan örüyoruz. Şöyle 2 seferde çıkıyoruz. Kanalıma da abonelik ücretsiz arkadaşlar. Abone olarak yorum ve beğeni yaparak da kanalıma destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için çok değerli sizin beğenileriniz, yorumlarınız. Şöyle fincanımla bir görünsün. Daha şık görüntüsü var. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ortasını da sıkıca kapatıyoruz. Başta çektim 2 zincir değil de yanındaki hemen oluşturduğumuz trabzan tepesine kaydırma ile birlikte birleştirdim. Bunu en son sıkıca ortasını zaten ortasına yeşil renkle yaptığımız yaprak sap kısmı denk gelecek. Bu orta kısmı kapatacaktır. Sıkıntı yok arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum. Başlangıçlarda 14 trabzan yapmıştık. Şimdi bu sırada da çift batarak hemen bu battığım yere çift batıyorum. Her birine 14 ise 28 trabzan elde edeceğiz. Yani her bir trabzan içerisine çift trabzan yapıyoruz. 14 trabzan daha arttırmış olacağız. Orta kısmını siz dilediğiniz 16 ile de başlayabilirsiniz. Büyüklüğünü istiyorsanız daha büyük olmasını. Yani diyelim ki orta kısmını ben 14 trabzanla başladım. Siz bunu 16 trabzan yaparak da büyük aynı sıralamayla arttırmaları yaparsak biraz daha büyük bir bardak altlığı elde etmiş oluruz. Büyüklüğünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eksik de yaparak küçültmüş olursunuz. Ama arttırma sıralarımız aynı. Bu sırada şimdi her bir trabzan içerisine çift trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar. Yakından bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane çift battık. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Çift batarak. Sonuna geldim. Yine burada bağladım. 2 zincir çektim ve aynı bağladığım dibe 2 tane trabzan yaparak başladım. Burada da bir çift bir tek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna çift battım. Hemen yanındakine bir, aynı yere 2, bir yanındakine tek batıyorum. Diğerine geçiyorum. Buraya da aynı yere çift batarak bu sırayı da tamamlayacağız. Göstereyim. Bir çift bir tek, bir çift,
bir tek, bir çift battım. Bakın, bir tek, bir çift. Bu sırada bir çift, bir tek devam ediyoruz. Sonrasında dördüncü sıraya geçeceğiz. Burada yine bağlıyoruz. Kaydırma tekniğiyle 2 zincir çektim. Yine çift batarak dördüncü sıraya başladık. Burada bir çift, iki tek devam ediyoruz. Bakın, bir çift yaptım, iki tek battım. Üçüncü trabzan içerisine yine çift trabzan yapacağım. Bir, iki, üçüncüye çift batıyoruz. İki tek, bir çift olarak burayı da bir, iki tek yaptım, bir çift, iki tek, bir çift. Bu sırayı da 14 çift batana kadar gelelim, şuraya kadar. Yani 14 tane çiftimiz olana kadar örelim arkadaşlar. Sonrasında sarı olan kısmını öreceğiz. Evet arkadaşlar, 12 tane çiftimiz olacaktı. 12 tane çift baştan buraya saydık. Çiftlerimiz, bu 12. çiftimiz. Bu kadar kala şimdi sarı ipimizle olan kısmını yapacağız. Hemen çift olmuştu. Burayı çift üçüncü çift battığımız yeri hemen böyle aldım. İlmeğimi sıkılaştırıp buraya 5 adet trabzan yapıyoruz. Aynı yere arkadaşlar 5 adet. Bu renk ipimizle arkadan da beyaz ipimi alttan arkasından yürütüyorum. 5 adet trabzanımı yaptım. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Şu ilmeğimi tam çıkmadan bununla birlikte çıkıyoruz. Şimdi kalan yerlere tek tek artık hani bu sıra iki tek bir çifti, bunu yapmadan tek batıyoruz. Bu sırayı tamamlıyoruz sonuna kadar. Zaten burada 5 tane aynı yere battığımız için gerekli olan arttırmayı burada yapmış olduk. Burayı da ekleyip 2 zincir çekiyorum. Yine şöyle çift batarak burada da 3 tek bir çift olacak arkadaşlar. İpimi ben şu ipimi kesip bunu arkadan gizleyeceğiz. Temizleyeceğiz, bu kısmı arka tarafa kalıyor. Sarı ipimizle. Şimdi 5. sıramıza geçtik. Bu sırada da bir çift yaptım. 3 tek yapıyoruz arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Daha yakından. Bu son sıramız olacak. Arttırma sıramız. 3 tek. Bakın, bu çift 3 tek yaptım. Dördüncüye çift batıyorum tekrar. Bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek ve bir çift. Bu sırayı da yine
sayısını ben size vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar buradan buraya da 2 tek bir çift 3 tek bir çift örecektik. Son sıramızdı. Ben 7 çift yaptım. Yani şu çiftleri 7 tane buraya kadar saydım. 8. çifti yapmadan hemen sarı ipimizle örülen kısmı yapacağız. Şöyle ilmeğimi yine burada bırakıyorum. Hemen sarı ipimin düğüm atıp arkada kalsın. Bu kısma yine 5 tane trabzan örüyoruz. Beyaz ipimizle arkada yürüterek devam ediyoruz. 3 4 ve 5. Hemen beyaz ipimizi alttan alıyoruz. Yandan trabzan örerek tek trabzan örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Yani daha çift batmadan devam ediyoruz burada. 4 5 6 7.'yi örmeden hemen şöyle arkadaşlar 7. örelim. 8.'ye ilmeğimizi yine bırakıp buradan sarı ipimizi alıyoruz. Tekrar bu kısma da aynı yere 5 adet trabzan, 2 3 4 5 ipimizi yine alttan beyaz ipimizi alıp bu sırayı tamamlıyoruz. Tek tek trabzanlarımızı örerek 3 4 5 6 Şimdi bu sarı kısmına geldik arkadaşlar. Buradan şu arka dallarını alıyoruz, sarı rengimizin tek dalını burayı tamamlayacağız. 2 3 4 5 yine tekrar beyaz kısmın normal örmeye devam ediyoruz. Buraya kapatana kadar sarı iple başladığımız yerden itibaren hep tek batıyoruz. Çünkü zaten o kısımlarda 5 battığımız için aynı yere gerekli arttırmayı oralarda yapmış olmuş olduk. Hemen bağlıyorum. Burada yapraklarımız, çiçeklerimizin oluşacağı kısımlar arkadaşlar. İpimi şuraya, ben ipimi kesmeden hemen şu kenardaki pırpır kısımları var arkadaşlar. Oraya şu sarı iple işimiz bitti. Bunu kesiyoruz. İpime düğümü atacağım. Hemen şu başlangıç, şuradaki bakın pırpır olan kısımlarını
bu yaprağımın altından itibaren kesmeden maksat burayı tamamlamak. Hemen aynı yere bir trabzan yapıyorum. Bu kenar kısımları diğer yanına kaydırmayla batıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere değil, bir yanına trabzan yapıyorum. Yine diğer yanına kaydırmayla batıyorum. Burada hep aynı bir yanındakinden devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç aynı yere batarak işlem yapmıyoruz. Bakın trabzanımı da diğer yanındaki trabzan içerisine batarak yaptım. Şimdi hemen bir yanındakine de kaydırmayla birleştiriyorum. Yine ipimi aldım. Diğer yanındakine batarak trabzanımı yaptım, kapattım. Hemen burada yanındakine kaydırmayla ipimi aldım. Diğer trabzan yanına batarak yaptım. Diğerine şöyle kaydırmayla bu şekilde bu kenarlarını ben pırpır yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Şu kısma gelene kadar bu işlemi kenarını komple yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde göstereyim. Çiçeklerimizin geleceği kısımları ayarladık. Sarı yerlerimizin üzerine hemen pırpırlarını da kenarlarını ben gittim. İplerimi temizledim. Şimdi renk olarak pembe tercih edeceğim bu kez. Şöyle tatlı açık bir pembe. Siz dilediğiniz renkle de yapabilirsiniz. Hemen ilk çiçeğimizi yaparak başlayalım. Buradan ipimi aldım. 1 2 3 zincir çekip aynı yere trabzan yaptım. Kırmızı da olabilir, pembe de olabilir. Renk olarak renk tercihi size kalmış arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şu iki ilmek arasına kaydırmayla battım. 1 2 3. Renk çok açık gibi duruyor ama aslında şöyle toz pembe bir rengimiz. Şeker pembesi. Hemen aynı yere kaydırmayla battım. Diğer yanındakine geçtim. Kaydırma ile 1 2 3 zincir çekip aynı yere trabzan yaparak birleştirdim. Bir zincir çektim. Kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çekip bir yanındakine geçtim. Yine kaydırma tekniğiyle 1 2 3 aynı yere trabzan yapıp iki seferde çıktım. Bir zincir çekiyorum. Kaydırmayla şu baştaki pırpırları oluşturuyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı battığımız yere batıyoruz. Zaten 5 trabzandı bu sarı olan kısmımız. 5 tane böyle yaprak yapacağız. 3 zincir çektim. Aynı yere trabzan yaptım. Bir zincirle pırpırı oluşturuyoruz ve 3 zincirle de yine aynı yere sabitliyoruz. Tekrar son kısmına geçtik. 1 2 3 bir zincirle pırpırını oluşturup kaydırmayla birleştirdim ve ipimizi burada kestim. İlk yaprağımız, çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Bakın çok tatlı. Aynı burada yaptığımız işlemleri burada da yapacağız. Yalnızca şunu göstereyim. Bakın bunu arka dalından almıştık. Bir alt sıraya denk gelmişti.
Alt sırada şöyle arka dallarından aldığımız yer değil de şöyle bakın, ön kısmını bunu aynı yapıyoruz. Buradaki gibi batıyoruz. Sadece bu bir alt sıraya denk geldiği için öndeki dallarını bırakmıştık. Arkadaki dallarından bu çiçeklerimizin yapımını. Şimdi hemen bak, bir zincir çekiyorum. Aynı buradaki yaptığımız işlemleri burada da yapıyoruz. Yalnızca şu alt dışa bıraktığımız tek dallarını aynı yere battım kaydırmayla. Şimdi bir yanına geçtim. 3 zincir çektim. Bu şekilde bakın 3 dalı daha zaten var. Buraya da ipimizi kesip burayı da aynı buradaki gibi çiçeklerimizin yapraklarını yapalım. Yeşil sap kısımlarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tamamladık. Yapraklarımızı temizledik. Bu şekilde hemen yeşil ipimizle bir düğüm atıyorum. Buradan öncelikle şu ilk yaprağımızdan başlıyoruz. Alta doğru çektim. Şöyle elimle de diğer ucunu birazcık gevşek bırakalım. Çünkü trabzan aralarına batarak ilerleyeceğiz. Şöyle kaydırarak, dediğim gibi ipimizi birazcık gevşek bırakırsak aradaki mesafeyi şöyle kasmadan yani devam etmiş oluruz. Hemen şöyle ortasına bir tane battım. Yine burada ipimizi keseceğiz. İlk kısmı tamamladık. Böyle aşağıya doğru indik. Bunları hemen alttan çekerek kolaylıkla gizleyebiliriz. Yine düğümümü yapıyorum. Uzun kaldı bu sefer. Yine buradan aldığım düğümümü içeriye alıyoruz. Tekrar aynı sistemde şöyle gevşek bırakarak yine buna yakın gitmeye çalışalım. Orta yuvarlakta birleştirdik. Burada düz aşağı ineceğiz. İpimizi yine burada kesiyoruz. Gizleme işlemini sona bırakacağız. İplerimizi temizleme işlemini son yaprağımıza
geçiş yaptım. Düğüm attığımız yerde bu çiçek arası birazcık geniş olduğu için çıkabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunu ördükçe orada sabitlenecek. Hemen yine bunu şu karşı tarafa geçecek şekilde yine ortaya, yani bütün yapraklarımızın ortada birleştiğini görüyoruz. Göz kararı iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar, tamamladık. Bardak, fincan altlıklarımızı şöyle göstereyim. İplerimizi de temizledik. Gayet güzel, çok şık bir görüntüsü var. Sunumluk olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Renklerini bu şekilde tercih ettim ben. Sizler de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerde kombin yaparak. Bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, beğeni ve yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Videolarımın inşallah devamında fırsat buldukça gelecektir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.